Esenlikler arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Animeler edebi eserlerdir. Animeleri de kanalımda incelemeye başlayacağım. Karakterler üzerinden film okuması yapacağım One Piece için. Tüm bölümleri, filmleri, ovaları izledikten sonra bunu yapmaya karar verdim. Genel olarak One Piece bireysel psikolojiyi, karakterlerin hayallerini incelerken yazar bunu macera ile yapıyor. Maceralar sürükleyiciliği en iyi hale getiriyor. Bu macera çoğu anime gibi kısıtlı bir alanda geçmiyor. Tüm dünyayı ele alıyor. Tüm dünyanın haritası farklı tabii burada. Ama geniş alanda ilerleyen, ufkumuzu açan bir anime. Bazı adalar belli ülkelerin göstergesi olabiliyor. Gerçeklikten kopuk değil. Irkları, köleliği, farklı kültürleri Japon bakış açısıyla izliyoruz. Onurlu yaşama tarzıyla donanmış korsanların genel itibariyle samuraylarla bağdaştırılabilecek bir yapıları var. Samuray kültürünü sevenleri etkileyecektir bu anime. Bu ayrıca Japonlarla Türklerin benzer köklerini de kültürlerimizin benzemesiyle onları tanımayan Türklere gösteriyor. Bir araştırmam var bununla ilgili, sürpriz olsun. One Piece kan bağı olmayanların nasıl birlikte yaşayabileceğini, nasıl aile bağları kurabileceğini de gösteriyor. Ana konu, anlatılmak istenen temel mesaj: hayallerinin peşinden git, ucunda ölüm dahi olsa hayallerin için savaş. Savaşmayı sadece cezalandırmak veya nefsi müdafaa olarak gören Batı yapımlarından sıkıldığım bugünlerde hayalleri için savaşan karakterler görmek bizi tatmin ediyor. En gıcık olduğum, herkesi öldürüp ana karakterleri bağışlayan Batı kökenli anlayış bazı animelere yansımış olsa da o anlayış burada yok. Öldürmek için vurup gücünden dolayı ölmeyen baş karakterler mevcut ama düşman karakter kavramı kötü de olsa tam kötü diyemeyiz. Naruto'da olduğu gibi karakter değişimleri mevcut. Ama Naruto'da herkes bir şekilde iyi karaktere dönüşüyor. Yani bu da acayip bir şey. Nasıl herkes iyiye dönüyor? Bu da ilginç. Önce iyiye döndürüp ondan sonra öldürüyorlar karakterleri. Bu Naruto'da en sevmediğim şey aslında. Bu saçmalığı başka zaman anlatacağım. Naruto ile ilgili gerçekten ağır eleştiriler yapmak zorundayım. Karakterlere gelince Luffy genetik ailesiyle büyümeyen, dostlarla büyüyen bir çocuk olduğu için kan bağına önem vermez. Yalnız olmamak için başkalarına değer vermesiyle başlamıştır hikayesi. Çocukça düşünceler geleceğini şekillendirecek ve korsanlar kralı olma hayalini verecek ona. Özgür düşünceler çocukken olur. Onun farkı bunu kaybetmeyişi. Dinin iradesinin bununla alakası olmayabilir. Çünkü onu o yapan geçmişiydi, zorluklarıydı, eğitimi ve yalnızlığının da bunu etkisi var tabii ki de. Hiç kızlarla ilgiliyken, yavşarken görmüyoruz. Sadece bir sahne yakaladım. Nami'nin vücuduna gerçekten çok şaşırıyor. İzlediğim tüm bölümlerde başka bir şekilde bir kıza ilgiyle baktığını görmedim. Gören olduysa yorumlara yazabilir. Yani güçlenmesi hep son kozunu sona saklamasıyla oluyor. Son kozunu kullanana kadar düşmanı çok iyi tanımaya çalışıyor. Aptal izlenimi verseler de savaş konusunda Luffy gerçekten düşünerek hareket ediyor. Ve korsanlar kralı olmaya layık bir lider olduğunu da anime bize ispatlıyor. Nami'ye gelince Nami karakter olarak ikiyüzlüdür. Bu ikiyüzlülüğü doğuştan değildir. Yaşadıkları onu öyle yapıyor. Nami animelerdeki o korunması gereken masum kız rolünü oynuyor. İlk girişi de zaten böyle animeye. Parayı sevmesi, parayla dostlarını kurtarmak zorunda kalmasıyla başlıyor. Para onun için bir dost kurtarıcıdır. Parayı kullanmayı öyle öğreniyor küçük yaşta. Biz para göz sansak da aslında öyle değil. Açgözlülüğü hırsından kaynaklı değildir Nami'nin kesinlikle. Bu animede her karakterin uzun bir yaşam anlatımı vardır. Hiçbir karakteri boş bırakmadılar. Bazı karakterlere az, bazı karakterlere fazla zaman ayırsalar da birçok karaktere yer verdiler. Yani geçmişini uzun bölümlerle anlattılar. Bunlar kimilerine göre filler sayılabilir ama benim için tabii ki de filler değildi. Bunlar olması gereken, bize karakteri vermesi gereken şeylerdi. Nami parayla insanları faiziyle borçlandırıyor. O yüzden kimse onun isteğini geri çeviremiyor gibi görünüyor. Aslında Nami'yi sevdikleri için ve saygı duydukları için böyledir. Nami borç paraları bir zaman geri topladığını görmedim. Nami akıllı yardımcısı kaptan sayılabilir, zekası ve yön vermesiyle, çünkü yön vermesi de zaten rotacı olduğu için yön veriyor bir şekilde. Bu da aslında yardımcı kaptan olabilecek kadar zeki de olsa Zoro'yu geçebilecek kadar güçlü olmadığı için tabii ki de yardımcı kaptan Zoro, ama yedek yardımcı kaptan sayılabilir Nami. Zoro'ya gelince Zoro yardımcı kaptan, açık net bu belirtiliyor, zaten gösteriliyor. Savaş generalinde olacak kişidir ileriki zamanlarda. Çünkü durmadan genişleyen bir filomuz var. Zaman zaman Luffy'den güçlü olduğunu görsek de bu yarışı her zaman Luffy kazanıyor. Ama ondan sonraki en güçlü kişi kesinlikle Zoro'dur. Zoro'nun power up'larını da durmadan göreceğimizi umuyorum. Luffy güçlendi ve animenin biteceği güne kadar. İlk bölümlerde kaybolmaya dair görünür belirtiler yoktu. İlk bölümlerde kesinlikle yön duygusu var olarak görünüyordu. Belli ayrıntılar sonradan eklenmiş olabilir.
yön kaybetmesinin nedenine ait teorileri söylüyorum. Bir yerde kişi kılıç ustası ne kadar güçlüyse yön eksikliğinin artmaya başladığını söyleyen bir teori vardı. Mesela Mihawk'ı ele alalım. Esplu'da dolaşırken tanıtıldı. Tabi orada nasıl kayboldu mu, ne yapıyordu orada belli değil. Büyük ihtimal kayboldu orada. Bir şekilde oraya denk geldi. Zamanla daha da azalan yön duygusu Haki ile görüp 5 duyu organına değil Haki'sine güvenmesiyle ilgili olabilir. Çünkü bir noktadan sonra geleceği daha birkaç dakikalığına görebilecek kadar gözlem Haki'sine sahip oluyor. Bunu yaparken yön duygusundan feragat ediyor olabilir. Sizin de fikirlerinizi yorumlarda görmeyi bekliyorum. Zoro kesinlikle en güçlü kılıç ustası olma hayalinde ama zamanla görüyoruz ki Luffy'nin hayalleri tüm karakterlerde daha çok ön plana çıkıyor. Herkes Luffy'nin hayalinin peşinden gidiyor. Kendi hayallerini ikinci plana atıyor. Usopp'a gelince Usopp yalan demek biliyorsunuzdur belki. Adı yalandan geliyor. Gerçeklik katmak için yapılan en önemli karakterdir Usopp. Usopp olmasa animenin gerçekliğini kaybedeceğini düşünüyorum. Anime yapacak olan olursa tavsiyem bu tiplemenin kesinlikle olması gerektiğidir. Kiminin en gıcık olduğu, en sevmediği karakter olsa bile yalan söyleyerek animedeki gerçekliğin algısını yaratırken korkaklığıyla da düşmanın gücünün büyüklüğünü gösteriyor bize. Çünkü Luffy korkmaz, güçten korktuğunu görmedim ama başkasının gücünden dolayı arkadaşlarını kaybetmekten korktuğunu çok gördüm. Usopp korkaklığıyla düşman gücünü ciddiye almamızı sağlıyor ama Usopp'un çok cesur olduğu anlar da hep oldu. Köşeye sıkıştığında, arkadaşları zora düştüğünde canı pahasına savaşıp ölüme kadar gidebilecek kadar cesurdurdu ayrıca Usopp. Defalarca ölüyordu savaşırken, özellikle Wano Ağaç'ta bunu daha sık görüyoruz. Ayrıca en önemli gücü nişancılıktır. Gözlem Haki'si üst düzeydedir. Korkaklık, uzaktan vurmak ona bu gücü veriyor. Onun kadar iyi bir nişancı daha var. Onunla da bir gün karşılaşacaklarını umuyorum. Sabırsızlıkla onların savaşını bekliyorum. Sanji'ye gelince Sanji gizemli aşçımız, biz onu hep kaybolan bir çocuk olarak bildik. Ama bir gün onun da hikayesini anlatacaklar. Uzun vadeli spoiler vermekten kaçınıyorum. Şaşıracağınız bir geçmişi var ama Sanji kilit noktadır. Bu gemide kimi yemek yapacak? Evet, dünyanın en iyi aşçısı o olabilir. Korsanlar Kralı'nın dünyanın en iyi aşçısına sahip olması da gerekiyordu zaten. Durmadan kendi geliştiriyor. Hem yemek hem güç konusunda power-up'ları gelmeye devam ediyor. Bizim yemeği ziyan etmeme gibi bir kültürümüz var. Aynı şey Japonlarda da vardı. Bu zamanla bu unutulmaya yüz tutmuş olsa da Sanji bunu durmadan hatırlatıyor. Animelerde Türk kültürü benzerlikleri beni hep mutlu ediyor. Sanji ve Zoro düşman gibi kavga etmediğinde söyleyelim. Onların dostluğu en derin dostluk olabilir animedeki. Kavgaları kardeş kavgası gibi daha çok. Ve kavgaları sırasında araya giren düşman ne kadar güçlü olursa olsun kesinlikle hiç şansı yok. Çünkü birlikte hareket ettiklerinde en güçlü takım olabiliyorlar. Sanji delikanlıdır. Sevmediğim bir yanı da oldu. O da Gayler'in ülkesine gittiğindeki karaktersizliğiydi. Keşke gitmeseydi ama gitti, mecburdu. Buna tepki aldı ki hemen düzeltme yaptılar. En iyi animelerde bile hata yapabiliyorlar. Kitlesi biraz daha yaşı olgun bir kesimdir bu animenin Japonya'da. Gelenekselcidir. 1999'dan beri izleyen gençler yaşlandı bile. O sağlam kitleyi asla kaybetmeyecektir. Biz burada geç tanıp olup geç izledik belki. Güncel anime izlemek gibi olmaz. Frankie'ye gelince çağa ayak uydurmaya çalışan yazarın ilgi çekmek için teknolojiyi de farklı bir şekilde kullanmaya çalışmasıyla ortaya çıkan bir karakterdir. İlk bölümlerde en ufak bir teknolojik bir şey bile yoktu. Bundan 1000 yıl öncesi gibiydi ortalık ama fantastik bir teknoloji karşımıza çıkıyor. İlerleyen bölümlerde durmadan daha fantastik teknolojiler çıkıyor karşımıza. Frankie'nin delikanlılık takıntısı vardır. Havalı görünmek onun en sevdiği şey. O karakteri olması da olurdu elbet. Gemi marangozluğunu Usopp bir şekilde öğrenirdi ama o zaman ne gemi böyle değerli bir gemi olabilirdi ne de yeni neslin ilgisini çekebilirlerdi. Trendleri az da olsa takip edip buna rağmen özgün şeyler çıkarmak gerekiyor. Tabi robotların da insanların çok ilgisini çektiğini söylemeliyim, özellikle Japonya'da. Nico Robin'e gelince, Nico Robin sonradan eklendiğini düşündüğüm ama aslında baştan beri yazılmış olabilir. Arkeolojik his vermek için ve onları açıklamak için gelen bir karakter. O olmasa nasıl hazineyi kovalayacaklardı, nasıl iz süreceklerdi? Uzun süre bu karakterin olmaması büyük bir eksiklikti bana göre. Ama eninde sonunda bulundu bu karakter ve üstünde çok çalışıldı. Onun iç dünyası erkeklerin cazibe merkezi haline geldi. Her erkeğin hayali neredeyse Nico Robin karakterinde birisidir. Aşık olunacak kadın. Maskot karakter Chopper. O kadar savaşa giriyoruz. Doktorsuz ne yapardık? Ama o kadar anime yapıyoruz. Maskotsuz ne yapardık? Denilerek yapılmış bu karakter çok sevimli ama en korkunç karakter olabilir.
onun devlerden büyük olabilme gücü. Başlarda kendini kaybetmesi en korkunç karakter yapıyor onu. Daha power up'lar da alacaktır elbet, potansiyeli var. Sadece güçlü düşmanlar bekliyor. Sevimli bir maskot olmadan animeler mutlu etmeyebiliyor çoğu izleyiciyi. Bu karakter en önemli karakterlerdendir. Küçük gördüğünüz o minnak karakter dev bir izleyici bağlayıcı aslında. Evet Burak, o kadar. Bölüm sonra müzisyenin eksik olduğunu anlayabilmeleri ilginç. Mangada gerek olmadığı için başlarda ihtiyaç görülmese de müzisyensiz korsan mı olur? Şarkı söyleyip eğlenerek yola çıkmadan maceraya mı çıkılır? Hatta ilk bölümlerde tek bir şarkıya takan bu karakter bir müzik yapabilen bir yeteneğe dönüşüyor. 2 yıllık zaman atlamasındaki o arada kendini de bu yönde geliştiriyor. Çünkü asıl yeteneği bu. Müzik. Çünkü onun gerçek yeteneği müzik. En iyi müzisyen Korsanlar Kralı'nın tayfasında olması gerekiyordu tabii ki de. Tayfamız bize gerekli olan her şeyi sağlamış görünüyor. Uzun bu macera binlerce bölüm devam etse de benim gibi izleyici çok büyük bir kitlesi var. Sonsuz olmasını dilediğimiz bu macera kesinlikle ve kesinlikle efsane kategorisindedir. Daha fazla anime incelemesi için, videolarımı kaçırmamak için abone olarak tayfama katılabilirsiniz. Hep birlikte yolculuğa çıkalım tayfa. Kaizoku Aoni Arawa Naro.